Arkadaşlar şimdi elimde gördüğünüz üstteki kalıp temel beden bir kalıp. Dikeceğim elbiseye roba oluşturacağım ve ben bunu elimde her modele kullandığım genel kalıbımın üzerinde nasıl çizdiğimi sizlere göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaka kesintisinden itibaren tam 3 santimetrelik noktayı işaretledim. Ve yaka ortadan da arkadaşlar 21 santimetreyi işaretledim ve 21 santimetreyi işaretliyorum ve gördüğünüz gibi bir oval oluşturacak şekilde roba böyle gördüğünüz şekilde robayı oluşturuyorum. Alta da düz bir kağıt yerleştirdim. Robayı aynı şekilde alttaki parçamdan keseceğim. Genişliği arkadaşlar 3 santimetreydi. 3 santimetreyi işaretledim. Yakamın oyuntusunu işaretledim ve bir kalem yardımıyla da alta çizgilerimi geçiriyorum. Alttaki kağıdımı kestiğimde istediğim robayı elde edeceğim. İğneyi söküyorum. Evet, gördüğünüz gibi robamı elde etmiş oldum. Evet. Ön parçamı da kullanacağım. Robam hazır. Ön beden kalıbımda da arkadaşlar aynı şekilde robamın gördüğünüz gibi açıklığını kestim. Bunu kullanacağım ve bu payı arkadaşlar robamdan şu aralıktan çok daha geniş şekilde biçeceğim. Yani en azından şöyle 3 santim pay vereceğim ve bunu büzgüyle roba boyunca yedireceğim. Robama yedireceğim arkadaşlar. Ve robalı temel beden kalıbından robalı bir elbiseyi nasıl oluşturuyoruz? Bu şekilde gösterdim. Eğer isterseniz siz kare bir roba da oluşturabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi oval kesim bir roba oluşturdum. Kestiğimiz ön parçanın kumaşa yerleştirilişte arkadaşlar. Kumaşı ikiye katladım. Kat yeri burası. Gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şu tam 7,5 santim ileriye dümdüz bir şekilde iğneledim. Şu 7 santimlik olacak kısım büzgüyle yedirilecek kısım arkadaşlar. Bunu tamamen büzgüyle yedireceğiz. Daha sonra ne yaptım arkadaşlar? Pensimi çizdim. Yarım santim kol oyuntusundan, omuzdan ve buradan yarım santim vereceğim arkadaşlar. Ve omuzumun bu noktasından itibaren de eteğime kadar olan bölüm 1,40. Ben 1,40 elbise uzunluğunu verdim. Gördüğünüz gösterdiğim noktadan itibaren 1,40 verdim. Daha sonra genişlik olarak ben 1,5 santimetre aldım. 1,5 santimetre ve bu noktadan da 1,40'ı ayarlayarak bütün eteğim boyunca çizdim. Eğer kolaylık olmasını istiyorsanız arkadaşlar tam şu noktam
Bu çizgilerimin bulunduğu noktam benim kalıbımın tam belinin orta noktası. Bu omuzdan itibaren aldığınız boyu daha sonra buradan itibaren düz bir şekilde çizip etek boyu olarak ayarlayabilirsiniz. Mesela şuradan tutarak orta noktasını, ne kadar eteğimin uzunluğu, buradan geri kalan kısmı aynı şekilde bütün bu orta nokta boyunca o eteğin uzunluğunu dağıtabilirsiniz. Böylece yanlardan sarkma yapmayacaktır arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum size bu şekilde. Tam orta noktaya çıt atıyoruz arkadaşlar ki üst robamızda orta noktalarını birleştirip geri kalan büzgüyü aralıkta yerleştirmek. Üst robamızın daha önce çizdiğimiz aralığında o büzgüyü dağıtmak. Tam verdiğim uzunlukta kesim arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken şuradan 2 santim 3 santim yukarı alıyorum. Çünkü yanlardan sarkma olmasını istemiyorum. Bunun için de yukarı aldım. Cetvelimle ovalliğini veriyorum ki yanlardan sarkmam olmasın. Şayet sizin bu cetveliniz yoksa arkadaşlar, kesmeye başladığınızda makasla verdiğiniz ölçüye kadar gelerek o ovalliği verebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ovalliğimizi de verdik ki yanlardan herhangi bir sarkma oluşmasın. Ön parçamızı bu şekilde biçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elbisemizin ön parçası.
Arka parçamızı da arkadaşlar yine katladığımız kumaş katına yerleştiriyoruz. Aynı şekilde öne yaptığımız işlemleri uyguluyoruz. Omuzdan itibaren arkadaşlar elbisemizin boyunu ayarlıyoruz. Omuzumuzdan itibaren ben 1.40 yaptım. Daha sonra ben genişletmemi yaptığım aynı ölçüde bu koltuk altımdan da genişletmeyi yapıyorum. Ve eteğimin genişliğini ben arkadaşlar açık haliyle tek bir yüzünün 92 olacak şekilde çift katta 46 arkadaşlar. Etek boyumda 46'yı işaretledim. Ve omuzdan itibaren de tutup 46'ya kadar mezromu yerleştirerek elbisemin genişliğini ayarladım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta kalan parçamız arkadaşlar ön parçamız. Eteğine nasıl 3 santimetre vererek ovalleştirdik. Aynı şekilde arkamıza da 3 santimetre veriyoruz. Eteğimizi ovalleştiriyoruz ki yanlardan herhangi bir sarkma olmasın. Şimdi yerleştirdiğimiz kalıbımızı, kumaşımızı kesebiliriz. Omuzlardan, yaka oyuntusundan, kol evinden arkadaşlar yarım santimetre pay verecek şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi kesme işlemimiz ön ve arkayı tamamlandı. Şimdi kol kalıbımızı buradan çıkartırken arkadaşlar bütün noktalarını çıkartıyoruz. Ön parçamıza gelecek bölümü, arka parçamıza gelecek bölümü ve onun işareti. Daha sonra düz boy ipliğim ve şu düz boy ipliğimi benim kumaşımın katına böyle referans alarak 26 santim 26 santim bütün bu düz boy ipliği boyunca 26 santim kolumu yerleştiriyorum. Benim kullanacağım kolumun uzunluğu tam 62 santimetre. Ben buna manşet kullanacağım için arkadaşlar 7 santim işaretledim. Ve o 7 santimden de kıvırıp geriye katlayacağım. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ben bu 7 santim yerine de 8 santim genişliğinde manşet döneceğim. Şimdi benim kolumun genişliği, bileğimde genişlik 24 santimetre. Ben manşet kullanacağım için arkadaşlar bileğimde bakıyorum 24 santimetre nereye geliyor. Genişliğini görüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Manşet ekleyeceğim için bu kısmın büzgülü gibi durmasını istiyorum. Dolayısıyla buradan 1 santim, buradan da 1 santim vereceğim. Ben robomu açarken arkadaşlar o kol oyuntularından, koltuk altından itibaren 1,5 santimetre vermiştim. Aynı şeyi koluma da yapıyorum. Sağdan ve soldan 1,5 santimetre ölçüyü işaretliyorum. Daha sonra cetvelimle de arkadaşlarım bu 1,5 santim işaretledim. Aynı şekilde arkadaşlar ön parçamın ve arka parçamın kol oyuntusuna verdiğim ölçüyü kolumda da vererek genişletiyorum. Ve daha sonra ölçüm şu noktada bitecek arkadaşlar. Ve tutuyorum 1 santimde buradan pay veriyorum. Kolumu çiziyorum. Aynı şeyi genişlettiğim çizgiden şu noktama kadar şurada 1 santimetre genişletilecek şekilde kolumu çiziyorum. Kol evime pay olarak yarım santim vermiştim. Aynı şekilde yarım santim buraya da vereceğim.
Ve şurada tam orta noktam var. Bunun çıtını almayı kesinlikle unutmuyorum. Omuz birleştirmelerimdeki o birleştirme orta noktamla birleştirerek kolumu o şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Yarım santimetre kesme payı veriyorum. Dikiş payını yarım santimetre veriyorum. Orta nokta çıtı. Kesmeye devam ediyoruz. Kalıpta ön bölüme gelecek olan yer, ön parçamızı çıtını unutmuyoruz. Daha sonra kesmeye devam ediyorum kolumu. Evet, gördüğünüz gibi kolumuzu da kesmiş olduk. Şimdi manşetlerimiz 8 santim demiştik. Yarım santimde dikiş payı vereceğiz. Her iki taraftan böyle yarım santim ve manşetleri de ayarlayacağız. Şimdi öncelikle elbisemizin kesme işlemi bittikten sonra arkadaşlar penslerini kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi iğne ile sabitledim. Her iki taraftaki pensini de kapatıyoruz. Alt ön parçada da arkadaşlar belirttiğimiz aralıklarda düzgümüzü çekip düzgü veriyoruz. Düzgümüzü ayarladıktan sonra üst roba parçamızı dengeli bir şekilde üst üste getirerek düzgüleri de verilen aralıklarda yerleştirerek üst robamızı alt parçamızı dikiyoruz arkadaşlar. Robayı gördüğünüz gibi iğneledim, yerleştirdim yerine. Önden görüntüsü de bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi daha sonra bu dikiş olan bölüme de aksesuarını yerleştirip ön robanın dikiş işlemini bitirmiş olacağız arkadaşlar.